Merhabalar. Bu defaki videomuzda son zamanlarda yine çok popüler olan ve yazın çok kullanılan saç bantlarından yapacağız. Benim hiç sözü uzatmanın gereği yok. Direkt yapılışına geçelim. Benim elimde pamuklu, hafif simli bir ipim var. Simleri görünüyor herhalde. 3,5 numaralı tığ kullanacağım ve yapımı oldukça kolay. Yeni tığ işine başlıyorsanız bile başlangıç olarak bu saç bandını ya da bandanayı direkt kullanabilirsiniz başlangıç olarak. Şimdi ilk etapta şöyle yapıyoruz. Sihirli halka dediğimiz olay var. Onu yapıyoruz. Sihirli halka herkesin yapma yöntemi farklı. Ben şu şekilde yapıyorum. İpimi elime doladım. Şurada çaprazladım. Tığımı buradan geçiriyorum. Buradan aldım. Ve elimle tuttuğum ipimden bir sık iğne yaptım. Şimdi 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Halkamızın ipi bu tarafta kalacak. Şu iki ipin üzerinden yürüteceğiz sihirli halkamızın. Bir ikili trabzan yaptım. 2. Bir ikili trabzan daha yaptım. 3. 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 3 tane zincir çektim. Ve yine sihirli halkamın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi sihirli halkamızı şu kısa ipini tutuyoruz ve iyicene çekiyoruz. Bu bizim başlangıç noktamız. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. İşimi döndürdüm. İpimi doladım ve şuradaki ilk noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim 3 zincirle birlikte, dönüş zinciriyle birlikte 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu noktada 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya, deliğe tekrardan batıyorum. 2 ve 3. Şimdi yine bir zincir çektim ve şuradaki sık iğnemizin üzerine yapmış olduğumuz sık iğnemizin tepe noktasına batıyoruz ve aynı deliğe battığımız yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2. Hepsini aynı yere batıyoruz. 3. İkinci sıramızda bu şekilde. Bizim ilerleme noktamız, yani çoğaltma noktamız asıl burası. Buradan üçgenini oluşturacağız. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve işimi döndürüyorum. Bakın zaten burada çok belli. Buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane oldu. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki boşluğa yine battım. 3 tane ikili trabzan aynı noktaya. Bir zincir çektim. Geldim ortaya. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı deliğe tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Buradaki
şu zincirin tepe noktasına ya da şuradaki boşluğa da batabilirsiniz ama ben tepe noktalarına batmayı tercih ediyorum. 1 aynı noktaya, 2 aynı noktaya, 3. Bakın üçgenimiz oluşmaya başladı. Bunu aynen bu şekilde ilerleterek büyüteceğiz. Bir sıra daha yapalım birlikte. 1, 2, 3. İşimi çevirdim. Şuradaki zincir yerine, sık iğne yerine 2, 3. 2 tane daha yaptım. Burada zaten dönüş için çektiğim 3 zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. Şimdi bir zincir buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3. Yine bir zincir buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Geldik çoğaltım yerine. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. 2, 3. Bir zincir çektim. Şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İp de benimle birlikte geldi. Bir zincir çektim. Zaten bu boşluklar gittikçe büyüyecek. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hepsinin arasına bir zincir çekiyoruz. Sadece şu orta kısımda araya 3 zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Geldim köşe noktamdayım. Burada işimin tepe noktasına battım. Aynı deliğe 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir döndüm. 2, 3. Şimdi buradan sonrasında hep aynı şekilde devam ediyoruz. İşimiz yani bandanamız istediğimiz boyuta gelene kadar. Ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4. Şu anda 5. sıramızdayız. Devam edelim isterseniz biraz daha birlikte. Pardon. Bir zincirimi çektim. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 3. Yine bir zincir çektim. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Geldik arttırma noktamıza. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yine aynı noktaya batıyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir. 2, 3. Çektim. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayın ki işiniz kasma yapmasın.
Bir zincir ve geldim tepe noktasına batacağım. Üç. Bu şekilde ilerliyoruz. Üçgenimizi biraz ilerletelim, bandanamızı aynı şekilde. Sonra görüşelim. Evet, ben tamamladım. Bence bu yeterli uzunluk. Şöyle göstereyim. Kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra yapmışım. Burasının uzunluğu 50 santim. Kısa kenarların uzunluğu da 36 santime denk gelmiş. Tabi bu sizin kullandığınız ipe, tığa göre değişir. Siz belki daha uzun yapmak istersiniz. Ama bu benim için yeterli. Burasının 50 santim olması benim için yeterli. Çünkü bağcık kısmını da yapacağım ki alttan bağlama kısmına da yer kalsın. O yüzden benim için yeterli. İsterseniz bunu pamuklu iplerle değil, daha ince merserize iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi kenarlarının yapımına geçelim. Şimdi şöyle, kaldığımız nokta ne taraftaysa hiç önemli değil. 40 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ve 40. Hatta 50 yapalım. Şimdi 50 tane zincirimi çektim. Bu alttan bağlamak için olacak. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi her çektiğimiz zincirin içerisine sık iğne yapıyoruz. Yani 50 tane sık iğne oluşturuyoruz. Sık iğnelerin, yani çektiğimiz zincirlerin tam içerisine batmaya dikkat edelim. Tek kanadını alırsak ince olacaktır. O yüzden şu şekilde tam içine batmaya gayret edin ki daha sağlam olsun. Bandanamızın gövdesini tamamını yapması yaklaşık 1 saat sürdü. Çok kısa sürüyor. Eğer ki yapıp satmak isteyenler için de gayet satışa uygun. Ve yapımı basit. Burasının daha ince olmasını isterseniz sık iğne değil de şu şekilde ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. O zaman daha ince bir bağcık elde edersiniz. Ama ben biraz daha kalın olmasını istiyorum. O yüzden sık iğne yapıyorum.
Bazen böyle ip sıyrılabiliyor. Sonuncusuna da geldik. Ve şimdi bu uzun kısma, isterseniz buraya sık iğne devam edebilirsiniz. Ama ben tilfil dediğimiz ya da pıtırcık dediğimiz örnekten yapmak istiyorum. Şimdi burada çektiğimiz zincirler vardı. Dönüş zincirlerimiz için. Bunların batıyorum. 1 2 zincir çektim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu ilk çektiğimiz zincirin içerisine batıp buradan ilmek kaydırıyoruz. Sonra yine 1 2 3 4 sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sık iğnemizde 1 2 3 zincir çekip ilk çektiğimiz zincirin içerisinden ilmek kaydırıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne, 1 2 3 tane zincir, ilk zincirin içerisinden ilmek kaydırma. 1 2 3 4 sık iğne, 1 2 3 zincir, ilk zincirin içerisinden ilmek kaydırma. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi benim ipim bir tık kalın olduğu için ben bu trifilleri ya da pıtırcıkları 3 zincir çekerek yaptım. Çünkü 4 zincirle çok daha büyük oldu. Ben böyle çıtır çıtır daha tatlı durmasını istediğim için böyle yaptım. Sizin ipiniz biraz daha inceyse eğer 4 zincir çekip ilk zincirinizin içerisine ilmek kaydırarak yaparsanız daha belirgin duracaktır. Şimdi bunu bu en sona kadar getirip devam edelim. Şimdi yarısına kadar geldim. Şu başlangıç noktasındaki ipimiz vardı ya. Onu da sık iğnelerimizin arasına saklayarak yürütürsek işimizi daha sağlamlaştırmış oluruz. İp iğne ile tekrardan saklamaya çalışmak zorunda kalmayız. 1 2 3 4 1 2 3 İpim sıyrıldı. 1 2 3 4 1 2 3 ve ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 artık tamam, bu ipi saklamama gerek yok. 3 4 1 2 3 ilmeğimi kaydırdım.
Yanlış yere battım. Son bir. Evet. Yine en ucumuza geldik. Şimdi işimiz şöyle görünüyor. Şimdi diğer şeyi yapacağız. Diğer ucumuzu yapacağız. Görünüşü trifillerimizin, pıtırcıklarımızın bu şekilde. Şimdi yine 50 zincir çekiyoruz. Buradan devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi yine her zincirimize bir sık iğne yaparak çektiğimiz zincirlerin üzerine dolduruyoruz. Diğer bağcığımızı yapmış oluyoruz. İsterseniz bunu sadece zincir olarak da bırakabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben o kadar uğraşamam derseniz sizin bileceğiniz iş. En başa kadar gelelim. Evet, şimdi bunu bitirdik. Şimdi buradan bu şekilde devam ediyoruz. Buradan aşağı doğru geleceğiz ve diğer başlangıç yerimizde bitireceğiz. Buralara yine trifil koyacağız. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç. İlmek kaydırıyoruz. Bir, iki. Direkt zincirlerimizin üzerine batabilirsiniz. Zaten burada daha önce yaptığımız işlerin üzerindeki boşluklar var. Bunlara batabilirsiniz. 1, 2, 3. İlmek kaydırdım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde uca kadar gelelim. Sonra tekrardan görüşelim. Evet, sonuna geldik. Dört.
2 ve bu noktaya batıp ilmek kaydırıp ipimizi kesiyoruz. Ben ipleri saklamak için her zaman iğne yöntemini tercih ediyorum. Hem daha sağlam oluyor. Şu şekilde aralardan geçirerek ipimizi saklıyoruz. Kestik. Şuradaki ipimizi de zaten araya saklamıştık. Ve bandanamız tamamlandı. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Evet, bitmiş hali de bu şekilde. Şöyle arkasını da göstereyim. Duruşu budur. Gayet kullanışlı. Denizden çıktığınızda saçlarımı nasıl zapt edeceğim diye düşünmek yok. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve beni takip etmeyi de unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.